Motopiksel TV'de çok faydalı olacağını düşündüğüm bir içerikle daha karşınızdayız. Çünkü konumuz motosikletçi ekipmanları. Biliyorsunuz bir mont almaya kalksak bir asgari ücret neredeyse veriyoruz. Pantolonlar pahalı, eldivenler pahalı. Dolayısıyla bunları çok iyi korumamız gerekiyor. Uzun ömürlü olmasını sağlamamız gerekiyor. Bunun yöntemlerinden biri de Riders Cleaner. Türkiye'de hatta dünyada olmayan bir uygulamayı yapan bir ekipman temizleme kurumu burası değil mi abi? Evet, Türkiye'de ilk ve tekiz en azından şimdilik. Araştırmalarıma göre yurt dışında da bunu bu şekilde yapan, spesifik yapan bir yer yok. Peki abi ben şimdi senin hikayeni biliyorum aslında. Hani seyircileri sıkmamak adına oraya çok girmeyelim. Yani sen eskiden bir beyaz yakaydın. Kendi motosiklet ekipmanlarını temizlemek için uğraşırken böyle bir firmaya kadar geldi bu iş. Doğru. Bu kadar büyüttün işi. Doğru. Şimdi net sorum şu abi. Bir motosikletçi neden gelip de sana ekipmanlarını temizlesin? Niye sana bunun için para versin? Bunlar bizim için çok önemli. Yani gerek var mı? Ben mesela Ippo'nun spreyiyle dışından böyle güzel montlarımı, şeylerimi temizliyorum. Neden sana getirme ihtiyacı duyayım ki? Bunu hani bize maddeleyebilir misin abi? Çok güzel bir soru. Teşekkürler. Şöyle açıklamaya çalışayım. Bunun birkaç tane maddesi var. Şimdi birincisi motosiklet kıyafetlerimizin özel materyallerden yapılmış olmasından bir takım özellikleri var. Nedir bunlar? Su geçirmez. Değişik teknolojiler var. Gore-Tex, D-Dry gibi bir sürü malzemeler var. Rüzgar geçirmezlik özelliği var. Sürtünmeye karşı dayanıklı ve aşırı ısıda sürtünme esnasında bizi koruması lazım. Dolayısıyla bu özelliklerinin bozulmadan temizlenmesi gerekiyor ki sen de az önce söyledin. Alabileceğimiz montlar aşağı yukarı bir asgari ücret parasından başlıyor. En aşağı tabii. En aşağısı evet. Ki çok daha pahalıları da var. Ki arkada da görebileceğiniz gibi bu yarış 9-10 bin liraya falan çok gidiyor. Daha ciddi paralara çıkıyor. İkinci sebep evde ya da dediğin gibi malzemelerle tabii ki temizleyebilirsiniz ama bizim burada yaptığımız sonucu elde etmemiz fiziken mümkün değil. Her iki deri montlarda, deri kıyafetlerde sen dışını o şekilde temizleyebilirsin ama içi bir şekilde kokacak. Tam o noktaya geleceğim. Ben şimdi sürekli çok titiz bir adamımdır ben. Hı-hı. Kıyafetlerimi sürekli temizlerim. Dışını sürekli temizliyorum abi ama içi hani o terden dolayı bir süre sonra kokmaya başlıyor. Kokmaya başlıyor. Hepimiz ya makineye atacağım ya kuru temizlemeye vereceğim ki ikisi de yanlış bu ekipmanlar için. Aslında sebeplerden biri de bu. Bunun için. Yani sadece kokusundan dolayı bize motor kıyafetlerini gönderen var. Bir Avrupa turundan sonra. Dışı çok kirlenmemiş olabiliyor ama ter, egzoz her türlü şeyi kokuyor biliyorsun. Onlardan dolayı gönderiyorlar. Bir üçüncü sebep de uzun ömürlü olması için. En son yani zannedersem 1-1,5 sene oldu. Bu vergilerin artmasından sonra özellikle deri kıyafetler çok pahalandı evet, ve artık birçok firma neredeyse deri kıyafet getirmemeye başladı. O yüzden hani sahip olduğumuz deri kıyafetleri de mümkün olduğunca uzun kullanabilmek için temiz bakmamız lazım. Uzun ömürlü olmasını sağlamamız lazım. Dolayısıyla bunu da yapabileceğiniz profesyonelce yapılacak yer Riders Cleaner. O yüzden Riders Cleaner var. Bir şey daha o zaman ben ekleyeyim. Şimdi bu montların içerisinde ben yıkama talimatlarına hep bakıyorum. Kuru temizleme yapılmaz, makineye atılmaz, doğru. İşte kimyasal ilaç kullanılmaz. İşte ıslak böyle küvetin içerisinde yap desen onu da bile izin vermiyor. Dolayısıyla hani bunun yıkanmasının önü kapalı. Başka doğru. Bir çözümü yok. Siz bunu nasıl yapıyorsunuz peki? Şimdi bu söyleyeceğim deri ve güderiler için geçerli. Deri ve güderilerde aslında temizlik talimatına aykırı bir işlem yapıyoruz. Başka çaresi yok. Bununla ilgili çok çalıştım, çok araştırdım. Bir takım bu konuda bu işin uzmanı diyeceğiniz yerlere ulaştık. Yani bir Dainiz'in merkezine kadar bunun sorulmasını sağladık. Sağ olsun Hakkı abi bizim Mototaş'tan onun sayesinde. Bunun ne yazık ki iç dış temizlenmesinin o şekilde bir yöntemi yok. Ama biz ne yaptık? Yurt dışından araştırmalar sonunda bulduğumuz özel deriye özel şampuan ve deriye özel durulama sıvısıyla biz bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Ama günün sonunda deriler için bunu söylüyorum, tekstiller için değil. Aslında talimatına aykırı bir işlem yapıyoruz. Ama yani ömrünü kısaltıyor musunuz o zaman derinin? Bu mu çıkıyor bu sonuç? Yok öyle bir sonuç çıkmıyor. Çünkü neden bu tip işlemlere yasak diyorlar? Çünkü bunu normalde ev şartlarını bilmeden bilinçsizce yaptığınızda bozma ihtimaliniz çok yüksek. Anladım. Aslında doğru bir şey yapıyorsunuz ama talimatları çünkü zaten deriye özel malzemeyle temizliyoruz. Düşük ısıda yıkamasını yapıyoruz eldeki işlemlerden sonra. Ve hiçbir şekilde sıktırma yapmıyoruz. Bu tekstil montlar için de geçerli ama tekstil montlarda zaten yıkama yapılabiliyor. Tekstil montlarda tamamen içindeki yazan temizlik talimatına uygun işlem yapıyoruz. İşte Gore-Tex katmanı varsa o ayrılıyor vesaire. Detayları girip insanları sıkmayayım ama
Burada gördüğün senin getirdiğin eldiven gibi olsun, deri mont olsun. Müşteri geldi tekstil bu arada. olsun. Hepsini Kesebiliriz, müşteriye bakalım o zaman. Şimdi tam biz bu konudan bahsederken bir tane müşteri geldi. Hemen bir montunu bıraktı buraya. Hemen işlemi yaptılar. Kaldığımız yerden devam edelim. Tamam. Aslında şuradan devam edelim abi. Şimdi uzun ömür dedik ya, hani ömrünü nasıl uzatacağız? Evet. Sadece yıkayarak, temizleyerek bunun ömrü uzamaz. Şimdi ben şöyle tavsiye ediyorum takipçilerimize. Yazın sezon bittikten sonra o yazlık ürünlerinizi temizleyerek gardırobunıza kaldırın diye tavsiye ediyorum ki hani kirli bıraktığınızda bir dahaki sezona hem kirli başlayacaksınız hem de ömründen yiyeceksiniz kullanmış olduğunuz ekipmanların diyorum. Bu konuda da hani fikirlerini alalım abi senin. Çok doğru bir noktaya değindin Selçuk. Teşekkür ederim ve doğrusunu yapıyorsun. Normalde yapılması gereken şu: motosiklet kıyafetlerimizde hiçbir zaman sezon sonunda kirli bir şekilde kaldırmayalım. İster kendi imkanlarınızla temizleyin, ister Riders Cleaner'a gönderin ama mutlaka temizlenmiş bir şekilde kaldırın. Çünkü yani buradaki senin montunda da göreceğin gibi şuradaki evet. tarzdaki lekeler, bu işte son birkaç gündür, birkaç haftadır neyse kullandığın motorda oluşan lekeler. Bu önümüzdeki sezonu artık burada bekleye bekleye iyice kumaşın içine sinmeye başlıyor. Ve çıkma ihtimali azalmaya başlıyor. Onun yerine sezon sonunda temizleyip kaldırıp sezon başına temiz temiz giymek en güzeli. Bu tabii işin ömrünü uzatanlardan bir tanesi. İkincisi de tabii talimatına uygun. Eğer Riders Cleaner'a getirmek istemeyebilir insanlar, çok doğaldır. Evde de temizlenecekse, tekstiller için söylüyorum, bunu yapmaları mümkün değil fiziken ama lütfen talimata uygun temizlik yapılsın. Bir, sıktırma yapılmasın yüksek devirde. İki, kumaşa zarar kesinlikle veriyor. Kurutmaya atılmasın. Üç. Evet. Bunlar şu gördüğünüz, bunda var mı reflektör? Bunda yok. Bunda yok. Şunda var mesela. Şurada bu var. Bu reflektörleri bozabilecek, üzerindeki bir takım aksesuarları bozabilecek malzemeler. Hele bir de su geçirmezlik, rüzgar geçirmezlik özellikleri varsa yüksek ısı bunları mahvedecektir. Peki abi, çok önemli bir nokta. Şimdi biz İstanbul'dayız. İstanbul'daki motosikletçiler için bu kolay. Size gelip montlarını veya ekipmanlarını getirmesi, temizletmesi. Olay İstanbul'da bitmiyor abi. Bütün Türkiye'de Doğru. Söz konusu. Bu konuyla ilgili nasıl bir şeyiniz var, uygulamanız var? Bu konuda şu şekilde çalışıyoruz. Birincisi, bize Türkiye'nin her yerinden kargoyla kıyafetlerini gönderebiliyor müşterilerimiz ki bir sürü müşterimiz var. Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, İşte Samsun, Trabzon gibi illerin dışında bugün Mardin'den bile bizim müşterimiz var. Sağ olsunlar, bize gönderiyorlar. Harika. Kargoyla gönderiyorlar. Kargo firmasıyla da anlaşmamız var. Onunla gönderdiklerinde de yarı ücret alınıyor. Yani şu gördüğüm bir tekstil mont normalde şu anın değeriyle korumaları çıkarıp katlandığında 25-26 lira tutarken bizim anlaşmamız üzerinden müşterimize sadece 12-13 liraya mal oluyor tek yönü. Dolayısıyla Türkiye'nin her yerinden gönderebiliyorlar. Alıyoruz, temizliğini yaptıktan sonra istedikleri adrese tekrar karşı ödemeni gönderiyoruz. Bir nokta daha var. Korumaların çıkarılıp gönderilmesi. Korumaların çıkarılıp yani siz bu işi korumayla yapmıyorsunuz değil mi? Korumayla yaparsanız korumaları da zamanla mahvedersiniz. Çünkü onlar ıslanmadan, işte kurumadan, o sıkmadaki işlemlerden dolayı zarar görür ki kaza anında bizi en çok koruyacak olan malzemeler kesinlikle korumalarıyla atılmıyor. Bizim buraya geldiğinde de korumaları almıyoruz zaten. Bugün çok o kadar şey değil ama çok bir yoğunluk yok ama normal zamanda bu üst taraf dolu olduğunda biz o korumaları almaya kalkarsak burada baş edemiyoruz. Tabii işte karışık, hangisinin falan çok zor oluyor. Bir de onu çıkarmak, takmak da çok zordur. Aynen Sizin öyle. Ekstra bir ciddi de zaman alıyor. Evet. Bir de şu var, İstanbul içerisinde olan müşterilerimizin de illa bize gelmelerine gerek yok. Bir sürü işi gücü olan, iş adamı olan, devlet dairelerinde, bankada, şurada burada çalışanlar var. Ekstra motokurye hizmeti de var. Anlaşmalı olduğumuz bir firmamız var. İstediğiniz adresten teslim alıp bize getirip teslim ettiriyoruz. Harika. Bittikten sonra da yine tekrar geri gönderiyoruz. Yüz yüze tanışmadığımız bizim öyle bir sürü müşterimiz var. Harika. Peki gelelim en önemli soruya şimdi. Fiyat, rakamlar. Tabii ki yani şu mont mesela 1500 lira civarında. Bunların üçü de bu arada benim montum. Hem kendi montumu temizletirken bu videoyu çekiyoruz. Şimdi 1500 lira civarında. Bu montu ben ne kadar temizleteyim ki hani daha mantıklı gelsin bana? Veya bir sprey alayım ki daha mantıklı gelsin. Veya Hacı Şakir'le yıkayayım. Anladım. O yüzden fiyat önemli. Şimdi bizdeki işlemler şöyle, fiyatlar daha doğrusu. Tekstil montun temizliği 125 TL örneğin. Şu gördüğün deri mont ya da deri güderi olan herhangi bir montun temizliği 205 TL. Bunun gibi işte tekstil mont, işte deri mont, tekstil pantolon, deri pantolon. Biz bugün motosiklet brandasına kadar temizliği yapıyoruz. Ve bizim fiyatlarımız şeffaf ve herkese açık. Instagram'dan sorulduğunda paylaşımın altına direkt paylaşıyoruz.
Çünkü adamın Hatta abi ben şunu da fiyat söyleyeyim. diyor. Dedim ki abi hani Motopiksel takipçileri için bir indirim yapın da hani insanlar şey olsun, faydalansın. Yok yapamayız dedi. Öyle bir ayrıcalığımız yok. Ya Herkes şöyle, aynı dedi yani. Ben de motorcuyum biliyorsun. Aynı zamanda eğitim verdiğim zamanlar da oluyor. Birçok arkadaşım, dostum, zamanında onun öğrencilerim var. Birine yaptığını herkese yapman lazım. Harika. İşlerimiz hep Süper. o şekilde. Süper. Dolayısıyla herkese böyle aynı açıkladığın için ben de mesafedeyiz. böyle dedim mantıklı. Kimseye yapmıyorsan o zaman tamam abi bize de yapma dedim. Güzel abi. Peki abi teşekkür ederim. Eklemek istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey yok. Benim tek şeyim şu. Tanışmamış, bilmemiş olan bir sürü insan var Riders Cleaner'ı. Denemelerini bekleriz, arzu ederiz. Çünkü gerçekten bir kere denedikten sonra gerisi geliyor. Birçok insan güvenemeyebiliyor. Çünkü sosyal medyada, internette o kadar çok sahte şeyler dönüyor ki işte satış üzerine, hizmet üzerine. Ama gerçekten bir kere denendikten sonra gerisi geliyor. Bizim amacımız hani insanlara bir kere bir Riders Cleaner deneyimini yaşatabilmek. Ben bir noktanın daha altını özellikle çizmek istiyorum. Seninle daha öncesinde konuşmamızda söyledin abi. Hani Türkiye'de tek burası. Cleaners. Doğru. Riders Cleaner pardon. O S'in yerini karıştırıyorum. Türkiye'de tek, dünyada da yok dedin sen abi. Ben ona inanamadım mesela. Motosiklet kıyafeti, ekipman üzerine spesifik temizlik yapan bir yer yok. Vallahi harika bir şey. İnşallah Yani, öncülük etmiş olursun aynen, abi. bu da benim kullanıcı olarak bir ihtiyacımdı. Kendi işimi kurmak istediğimde beyaz yaka sonrası ne yapayım, ne edeyim derken böyle bir fikir çıktı. Harika. Araştırarak, geliştirerek işte sonradan deriyi nasıl yaparız dedik. Yine bunu yapmak diğerine göre nispeten daha kolay ama bunu yapmak hem risk hem de bayağı bir bilgi birikimi gerektiriyor. Zaman içerisinde eldiven falan sonradan işin içine dahil oldu. Ayakkabı var mı bu arada? Sadece kask ve bot temizleniyoruz. Ha. Kask ve bot dışındaki tüm ekipmanlar yani tulumundan pantolon montuna, eldivenine, yağmurluğuna, içliğine, buff'ına hepsini temizliyoruz. Sadece botla kask işine girmiyoruz. Anladım. Abi çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. İnşallah Ayağına bitince sağlık. de çekimleri de yapacağız. Onları da göstereceğiz. Çok memnun Kirli oldum. halini çektim ben. Temizlenmiş halini de göstereceğim. Tamam, ben de merakla bekliyorum. Bakalım becerebileceğiz. İnşallah. Umarım faydalı bir bölüm olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler, hoşça kalın.